hey, hey. İlkay Tınaztepe ben. Dağda yaşam ailesiyiz. 12 ay boyunca ailemizle beraber annemizle, kardeşimizle, babamızla dağda kalıyoruz. Çocukluktan beri dağlara olan merakımız, sevgimiz bugünlere kadar hiç bitmedi. Aslan yürüyüz, manavız. Yürümeyen yürükleriz ama göçmüyoruz. Sadece olduğumuz konumda göçler yapıyoruz. Köyde kalıyoruz. Böyle bir sevdamız var. Hadi gel. Hadi gel. Evet. Gel. Al kız. Koyunlara dağa olan sevdamızın bir yönü de Kangal köpeklerine olan sevgimizden geliyor. İşte Türkiye'de çoban sürüleri yapıyoruz. Çoban sürüler Kangal köpeklerinin koyun sürülerini yönettiği, koyunları başında çoban olmadan güttüğü isme çoban sürü diyoruz. Böyle farklı da içerikler üretiyoruz. Dağları seven aile olduğumuz için eskileri de çok seviyoruz. Yani eskiyi anmaktansa yaşatmayı insanlara bunu çok seviyoruz. Gelecek nesillerimize de çocuğumuza, çoluğumuza bir örnek teşkil ediyorsak da ne mutlu ve onun için mücadele ediyoruz. Şuraya çıkmadan karınlarını doyuruyoruz. Bazen sabaha kadar falan da koyunun gelmediği oluyor. Nerede aç kalmasınlar diye her akşam çıkışta bu şekilde bakımını yapıyoruz. Alkonu veriyorum. Bir de ekmek veriyorum. Pide veriyoruz. Yani bu yaz aylarında bu serin tutuyor alkonu. O yüzden alkonu veriyoruz. Gel kız, utanıyor herhalde bu da, gel. Gel. Bunlar hepsi aile. Yani bunlar şu 4 kardeş. Diğerleri al kızın oğlu ve kızı. Yani bunların da yeğenleri. Köpekler arasında aile bir iletişimi var. Aile olduğu için yani koyunu bizden bile iyi koruyor bunlar.
koyun çıktığında köpekler bile yemeğini bıraktı koştular. Neden dersiniz? Köpeklerin koyun aşkı her şeyden önce geliyor. Yani yemeği bile bırakıp koyun aşkıyla koyuna giden köpeklerimiz. Yani insan sofrada yemeği bırakır mı? Çok acil bir durum olursa bırakır ama bizim köpeklerimiz herhalde bizler gibi düşünmüyor. Onlar koyunsuz bir hayat asla düşünemiyorlar. Çobansız sürüler Kangal köpeklerinin genetiği bozulmamış 25-30 yıla kadar nesli bizde olan ve aralarında bir sinerji aile oluşturduğumuz için bu nesil hiç bozulmadı bizde. Yani farklı maceralar aramadık. Aynı köpeklerle onların kızlarıyla, çocuklarıyla her daim yola devam ettiğimiz için o akıllı taşıyorlar. Bir de kuryelik yapan köpeklerimiz. Mesela ben koyunda olduğum zaman annemi telefonla ararım. Anne bana çay gönder. Anne benim karnım acıktı, yemek gönderebilirsin. Anne karnımı veya kahve içeceğim. Annem köpeğe sarar, köpekle beraber bana gönderir. Köpek bana evden ne emanet verdilerse onu getirir. Biz de buna köpeklerimizin vefası diyoruz. Bize olan sevgisi, saygısı diyoruz. Biz çoban ihtiyacı olmuyor bizde. En büyük yükümüzü bizim köpekler alıyor. Çobansız sürüler dediğimizde konu bu. Bütün yük köpeklerin üzerinde bir aile köpeklerde. Anne, baba, dede, torun, nine yani teyzeleri, dayıları onların arasında da bir aile kurumu olduğu için çok seviyoruz ailecek. Onlar da bizim her şeyimiz. Düşünsenize koyununuz var, köpekler koyununuzu gidiyor. Akşam eve getiriyor. Kimi sabaha kadar yayılsınlar diyorsun. Düğünümüz oluyor. Düğüne biz oynamaya gidiyoruz. Köpeklere bırakıp. Oysa ki bir çoban dediğinde cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz derler ama iyi bir köpeğin varsa düğünde de oynarsın, cenazede de ağlarsın. Şöyle bizim göğemimiz. Bir yandan da dağda kalıyoruz ama vitaminimizi, proteinimizi dağdaki bitkilerden alıyoruz. Yani yıllardır dağlarda yaşadığımız için de bitkilerin ne işe yaradığını biliyoruz. Bu göğem nefes açmaya ve vitamin eksikliğine birebir dağların yine zirvelerinde çıkıyor. Daha çok bitkiler de var buralarda. Şifalı bitkiler, meyveler. Yani dağ insana her şeyini veriyor. Bu bizim Cesur'umuz. Cesur'un küçükken annesi bunu dağda yavrulamıştı ama bunun parmaklarını fareler mi ne ya da gelincik yemişler. Bu şekilde gidiyor. Bir protez falan düşündük ama olmuyor. Ama bunu da doğasından, merasından ayrı koymadık. Bu bizimle artık yaşlanıncaya kadar bizimle hep beraber olacak. Ayağı olmamasına rağmen ama boyundan da sürüden de hayatta gitmez, terk etmez. Yani öyle vefakar dostlarımız bizim bunlar.
Cesur'umuz bizim her şeyimiz. Bu çok seviyor bizleri. Neden dersin? Küçükten beri bu bir mahrumiyetti. Kardeşleri koşarken bu koşamıyordu. O yüzden bunu her zaman fazla sevdik. Sevgiye ihtiyacı vardı o zamanlar. Ama şimdi de iyi. En azından doğasından, koyundan ayrı koymadık bunu. Ama Kangal'da en iyi örneklerden birisi Cesur köpeğimizdir. Kangal köpeğinin 3 ayağı olmadan bile gittiğini temsil eden bir köpeğimiz. Cesur'umuz daha 1 yaşında. Maşallah var. Üzülüyorum bazen koşarken yetişemiyor değerlerine ama bir yandan da sevindiğim nokta bizler gibi bir ailesi var Cesur'un. Ona kendimiz gibi sahip çıkıyoruz. Biz neden bu köpeklere bu kadar çok değer veriyoruz? Köpeklerimize bir babanın evladına nasıl güveniyorsa, benim oğlum bunu yapar diyorsa biz de köpeklerimize öyle güveniyoruz. Çünkü ben koyunu köpeklere emanet ettiğimde arkama bile dönüp bakmam. Can dostlarımız var, ailemiz var. Çünkü onlar koyunu güttüğü için bizimleler. Onların da koyundan hepimiz sebepleniyoruz. Yani koyunun gelirinden biz de sebepleniyoruz. Köpeklerimiz de sebepleniyor. Yani dağda bir hayvanlarla olan bir iletişimimiz bu. Bazen ara ara böyle gütmeye gideriz. Köpeklerin hal ve hareketlerine bakarız. Koyun kuzular, biz eve gelir koyunlar, biz bakarız köpek eksik. Deriz ki ha, ya bir koyun kaldı, ya koyun bölündü, ya kuzuları bir gideriz. Ya koyun kuzulamıştır veya bölünmüştür. Bir tanesi 2 tanesi onunla ayrılmıştır. Bazen oturup drone'la incelerim, denetleriz. Hani koyunlar nerede? Drone kullanırız biz de. Teknolojiyi de çok seviyoruz bu konularda. Misal her zaman derim, bir çobanın çantasında her şeyden önce bir drone olması lazım. Teknolojiye biz uyarsak o zaman çobanlar bizler de sosyalleşiyoruz. İşi zevk ile yapıyoruz, aşk ile yapıyoruz. Güzel bir kangal köpeğin varsa, çantanda drone'un varsa 1000 tane koyun da güdersin, değmez. Hiç de yorulmazsın bile. Biz drone'a süper çoban diyoruz aile arasında. Drone uçarsa çoban koşmaz. Drone uçarsa çoban yorulmaz. Kangal köpeğin varsa evde yatarsın, gözün arkada kalmaz. Yani bunlar günümüzde olan şeyler. Bize eskiler anlatırdı dedelerimiz. Ya çekete attım da köpek sabaha kadar beklemiş derdi koyun güderken. Biz şu an eskiyi işte yaşatıyoruz insanlara. Eskiyi göstermek için çaba ediyoruz. Eski milli değerlerimize sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunlar bizim Dağlış koyunlarımız. Dağlış derken Osmanlı koyunumuz. En eski ırklarımızdandır Dağlışlar. Meracıdır, dayanıklıdır. Osmanlı'da savaşa giden askerlerin yanında giden koyunlar bunlar. Etinin lezzeti, kuyruğunun lezzeti hiçbir hayvanda yoktur. Yani Türkiye'de belki en lezzetli karayakayla zaten Dağlış koyunudur. Bunların da nesli tükenmekte şu an. Böyle nadir görebilirsiniz. Nesli tükenmekte olan koyunlarımız ama gerçekten kuyruğu şifa deposu. Bizde bunlardan şu an 40 tane falan var. Bunun kuyruğu romatizmaya, diz ağrılarına kuyruk yağı, yani bel ağrısına, her şeye şifa. Bunun kuyruğunu sızdır iç, hiçbir şey olmaz, bütün bünyeni vücudunu temizler. Öyle bir şifalı hayvan, öyle de dayanıklı. Bizler de bunların soyunu bitirmemek için bunlarla da mücadele ediyorum. Koçları da var, koyunları da var. Bunları da üretmeye çalışıyoruz. Sadece bu ırkı koruyalım, eskilerimiz bitmesin. Geleceğimizde de bu koyunları gösterelim diye sahip çıkmaya çalışıyoruz.
suyunu içti. Şimdi sıra ben geçiyorum ama zirvedeki dağların suyu sert olur. Çok serttir. Ama içtikçe insanın içesi gelir. Bir şey yediysen karnında hemen eritir. Yani bu suları içtikçe karnın acısır. Bir de havanın temiz havası, o kekiklerin kokusu. Yani bu suyun kıymeti bizim için daha farklı. Ve 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 ve. Hey hey. Hey. Belki komik gelebilir ama bunlar gerçek. Can kız yoktu, baktım. Annesine ekmek getirmişler evden. Çünkü sürü giderken biraz yedi çıktılar. Ama yavru getirdi ekmeği, annesine bıraktı gitti. Ben kaparlar herhalde dedim de annesini tercih etmiş. Annesine bırakmış. Tabi bu özelliği tüm köpeklerimiz taşıyor ama o can kız farklı bir hikaye. Yani şurada gördükte insan duygusallaşıyor. Evden ekmeğini yemiş, bir daha gelirken ağzında ekmeğini getiriyor. Annesini bırakıyor. Koyunları merada bıraktım aşağıda. Onlar yayla koysun, köpeklere emanet ettim. Akşam da, şimdi akşam oldu. Evde biraz yemeğimi yiyeceğim, çayımı içip tekrardan kontrol edelim. Yani burada da köpeklerimize ne kadar güvendiğimizin onu gösteriyoruz. Köpeklerimiz yani bu sürüyü sabaha kadar bile gitmesi koruyorlar. Öyle bir candan koyunu seven bir köpeklerimiz var. Burada kaldığımız yerde zirvedeki dağ, sız bu koyunlar için buraya ev dam yaptık. Yani buranın bitki örtüsü merası zengin olduğundan ve zirvede olduğundan havası da soğuk oluyor bunların. O yüzden bu dağı inşa ettik, evi inşa ettik buraya. Kış aylarında da aşağı yaylada kalıyoruz. Yani biz 12 ay boyunca dağda kalan bir aileyiz. Bu kendi etlerimizden dağlarda kekikleri yiyen, şifalı bitkileri yiyen o en iyi kuzularımızın etlerinden. Yani bir nevi biz fazla dışarıdan alışveriş yapmayız. Hep kendi ürünlerimizi, kendi gıdalarımızı kendimiz yetiştirip kendimiz bu şekilde yaparız. Ama bunların tadı hiçbir şeyde de yoktur. Bazen gıdalarda olsun, öyle et ürünlerinde olsun kızdığımız noktalar oluyor. Biz dağlarda böyle kuzu etlerini, hayvan etlerini insanlar aslında ulaşabilir. Ama böyle GDO'lu yemle yiyen hayvanları tercih ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya koyun eti kokuyor, kuzu eti kokuyor. Koyun eti, kuzu eti kokmaz. Sen ne yediğini bilirsen, nereden aldığını bilirsen onun lezzeti gibi lezzet yoktur. Dağın zirvesindeyiz. Koyun kekikleri bütün en iyi bitkilerinden faydalanıyor. Onun peyniri, yoğurtu, eti, yani bu lezzeti tadanlar zaten derler ki ya biz niye kuzu eti yemiyormuşuz bu zamana kadar. Ne yiyeceğini doğru tercih edeceksin, onu yiyeceksin. Anlattığım gibi dağılış koyunlar, kuyruklu koyunları yiyeceksin de ondan sonra ben et yememişim dersin. Ya bir de böyle anlamadığım bir şey var. Artık zaten her insana ulaşılması kolay. Dağdaki insana da ulaşabiliyorsun. Köydekine de ulaşabiliyorsun. Yani o insanlara ulaştığında zaten yazsan otomatikman sana dönüşler oluyor. Ne bileyim bir fasulyeni, biberini, kekiğini, etini, her şeyini gidip temin edebilirler. Sütünden bile. Biz bile süt alırken şahsen kendimi açımdan dersen ben giderim dağda kim kalıyor? Çalarım kapısını. Bana 5 kilo süt, 10 kilo süt, yoğurtumu yaparım, peynirimi yaparım. Yani bu zor bir şey değil. Çok kolay bir şey. Dileyin zaten insanlar kapınıza bile getirirler. Yani böyle bir şeyde.
O yüzden hala köylerimiz kendi içine kapalı kalıyor. Böyle köyler olarak da dışarıya açılamadık. Dışarılardaki insanlar da bizi böyle bir yani ürünlerimizin olduğundan belki haberleri yok. İsteyen herkese de köylere gidip her şeyini temin edebilirler. Bir tane kuzuyu kes dolabına at 2 ay yersin ailecekle. Canın et istedi mi çıkar. Bir de fiyat bandı var, aralığı var. Tekel köydeki insana gitsen 3 liraya da verir, 5 liraya 10 liraya da verir ama markete gidiyorsun 10 kilo et alıyorsun 10 bin lira. Köylüden bir tane kuzu alıyorsun 20 kilo eti geliyor 10 bin lira. Yargıç olan köpeğimizi salacağız şimdi koyuna. Onu koyun çıkarken bağlamıştık. Nedeni ise Mera'daki koyunun başında olmadığımız için Mera'da olan hayvanlara saldırıyor. Hayvanların kuyruklarını kopartıyor. Yani bir tane buzayı bile yatırabilen bir köpek. Koyunun içine ne girse eşek hayvan başka bir yerden onu imha etmeye çalışıyor. O yüzden o köpeği geceleri salıyoruz. Yani bu saatlerde herkes evine giriyor hayvanlarıyla falan. Şimdi bu köpeği salacağız. Bu köpeğimiz çok agresif. Koyun içgüdüsü nasıl? Koyuna hiçbir şey girmesine tahammülü olmayan bir köpeğimiz. O yüzden geceleri onu da salarsam böyle ben de rahatça kahvaltı yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum. Aklımda hiçbir telaş kalmıyor. Zaten ağlıyor gideceğim diye. Bakın. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Ette olmazsa olmaz kekiktir. Ama bizimkiler dağ kekiği doğal. Maşallah kekikler de eve girecek tam evin yanında. Bunu et pişen yakın atı veriyoruz. Çayın içine de atıyoruz. Öyle güzel bir tat veriyor ki. Taze taze hem çaya atıyoruz hem böyle yemeklere buradan koparıp atıyoruz dağdan. Tabi bunlardan toplayıp kışa da kurutuyoruz. Kışın da yemeklerde kullanıyoruz. Dediğim gibi dağın zirvesinde yetişen her şeyin tadı bir farklı oluyor. Bu kadar yeter. Çünkü aşırı etkili bunlar. Bin bir derde şifadır kekik. Her zaman evinizde kekik bulundurun. Allah'ımızın bize verdiği, doğanın verdiği nimetler. Tencerenin de sapı yok. Bunu ta annem benim sünnetliğimde almışmış. Yani 30 yıllık bir tencere bu da bizim. Emsan tava diyoruz. Şimdi bu tavalar bulunmuyor. Bu tavanın mazisi de bizde çok. 30 yıllık bir tava herhalde bizim bu emsan tavamız. Bunda pişen her şey çok lezzetli oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Saat bayağı geç oldu. 11.30 suları falan. O yüzden şimdi koyunlara gideceğiz. Onları alıp gelip kapatacağız. Sonra görevimize sabah devam edeceğiz. Çobana gece uyku yoktur. 2-3 saat dinlenip sonra sabahın şafağında güzel bir dağ arasında tekrar devam edeceğiz. Gidince de bakacağız köpeklerimize ne durumdalar. Köpeklerin koyundaki de etrafında yatışlarını da görebiliriz.
Hadi gidiyoruz. Hey! Hey! Dağlarda geceleri gördüğün her cisim insana dönüşüyor. Çöller, çalılar, dağın ürkütücü bir yüzü vardır ama biz çocukluktan burada olduğumuz için hani bize koymuyor. Gece olduğunca yalnızsın, hiçbir şey yok, doğayla baş başasın. E, Tamamen zaman geçtikçe sen de doğaya adapte oluyorsun. O dağın döngüsünün içinde dağın, işte çöğürlerin, dikenlerin, hayvanların, tavşanın, kuzun, domuzun bunların içinde onların döngüsüne dönüşüyor insan. Yani bunu biz gerçekten yaşıyoruz. Dağda yaşayanlar zaten güneşe uyumludur. Güneş doğdu, kalkarsın, güneş battı yatarsın. Ayrıca gece güdümlerimiz oluyor bizde. Biz fazla koyunları gece gütmeyiz. Nasıl yaparız? Koyun yayılır gece 12'ye 1'e kadar. Bakarız yayılıyor veya yatmış alır gelir kapatır. Dediğim gibi bazen de kapatmayız ama gece yatmayı da severim koyunun yanında. Hani yorgun olursun kepini yatar bir yatarsın sabah kalkarsın. Evimize geldik. Şimdi o çobanın meşhur güzel uykusunu uyuyup saat 4.30'da şafakta kalkacağız. Erken kalkan şafakta nasipler dağılırmış. Biz de o nasipten bir tanesini kaparsak sabah sabah günümüzde hayırlara vesile olur inşallah. Hey! 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 Dur, sıkıştı. Sıkıştı. Sabah erken saatte şafakta uyandık. Dağıtılan nasipten de biz de faydalandık. Allah'ım en iyi nasiplerin hayrına vesile etsin. Ama sabah sabah insan açılıyor.
Yani o güzelim bol oksijen dağın zirvesindeyiz. Her şey çok güzel. Birazdan da kahvaltı yapacağız. Ben en çok dağda Mera'da kahvaltı yapmayı seviyoruz. O dağ bir insana sevgi veriyor. Daha bir farklı oluyor. Güne insan nasıl mutlu başlarsa günü de öyle mutlu bitirir. Biz işi tamamen köpeklerle, drone'la çobancılığı daha farklı bir konumda da getirdik. Neden bu konuma getiriyoruz? O da var. Hem kendimiz zat edelim ki hem gelecek nesillerimize zevk alsın. Hani heveslensinler çoluğumuz çocuğumuz. İşin kolayını görsünler. Aslında koyun gütmek zor değil. Dediğim gibi sen teknolojiye uy. Hayat bize aslında her şeyler veriyor ama almasını bilene. Her zaman soframızda kendi ürünlerimizi, yaptığımız şeyleri görmek mutlu ediyor. Sucuklar da kendimiz yapıyoruz. İşte burada katmerimiz. Yani tamamen kendi aile içerimizde, kendi yaptığımız gıdalardan da bu şekilde besleniyoruz. En çok mutlu eden yanında her zaman söyledim bu. İnsanın kendi emeğiyle yaptığı bir şeyi içine sinesine yemesi gibi güzel bir şey yok. Bu da bizim hanım anamızın sabah yaptığı katmer. Aşağı evde yapmıştık. Afyonumuzun en yöresel ürünlerinden haşhaşlı katmerimiz. Yani bu olmazsa olmazların arasında güvenme emmine dayına al sucuk ekmek yanına. Sabah sabah da afyonumuz patlamadı. Öyle söyleriz biz. Her şeyi almışım ama en işe yarayacak çaydanlığı, kara çaydanlığımızı unutmuşuz evde. Çaysız da kahvaltı olur mu? Olur. Artık doğal suyla devam edeceğiz.
Şuraya otur. Al. Hadi mi? Ağıl yolumuza gelirken de bu kuşburnumuz vitamin depomuzdu. Şimdi bir ay sonra, 2 ay sonra falan eğer kıpkırmızı olur. Marmelatini yaparız. Bunun hoşafı olur kuşburnunun. Ama vitamin deposu bir bitkidir. Dağda enerjili, vitaminli, gıdalı, bol proteinli bitkiler bitmez. Yani zaten ilaçlar bile bitkilerden yapıldığı için bu bitkiler, gıdalar çok önemlidir bizler için. Bir de bak burada alış çiçeği var. Bunu da bahar aylarında çiçekleri toplanır. Kolesterol düşürür, şehvet artırır. Alış çiçeği de sonrası şu alışları da güz aylarında erdikten sonra sirkesi yapılır. Harika bir sirkesi olur. Yani birebir ikinci bir şifa deposu diyebiliriz Alça'da. Ama bir tane daha bitki var. O da süper bir bitki. Herkesin de dikkatini çekecek. Bu bilgiler de şeyden geliyor. İbn Sina'nın kitabından gelir. Şifalı bitkiler diye. Önemli olan buradaki bitkileri tanımak. Ondan sonra tanımlamak, yorumlamaktır. Söylediğimiz şeyler gerçektir yani. Her zaman da ben merak ederim dağdaki çiçekleri falan. Hani bu çiçek, bu bitki neye yarıyor, bu neye yarıyor. Ve bunlar test edilmiştir. Sonuçları da alınmıştır. Biz yaklaşık 2 yıldır sosyal medya ile YouTube'la uğraşıyoruz. Neden uğraşıyoruz onu da söyleyeyim. En son koronadan sonra geçinemiyorduk. Yani koyunlar 2-3 ailemize bakmıyordu. Zor, koyunculuk çok zor bir meslek. Peynir yapıyorsun, satışını yapamıyorsun. İşte dağda kekiğin, şunun, bunun, yumurtanın çok zorluk çektik bu konularda. Ama sosyal mecrasına girdik. Bizim yaşantımızın farklı olduğunu biz biliyorduk. Sosyal medyaya girdikten sonra ne oldu? Koyun peynir satışlarımız arttı. Kendi sucuk imalatımızı yapmaya başladık. Sucuk üretimleri. İşte koyunların adaklıktır, kurbanlıktır. O gibi şeyler satışlarımız oldu. Her zaman öneriyorum köydeki kişilere. Ya diyorum köyde çoban olsun, hayvan güden olsun diyorum. Ya bir sosyal medya hesabı açın. İnsanlara ne yaptığınızı gösterin. Bizim yaşadığımız hayatlar normal değil diyordum. Hani biz köyde değil, dağlarda kalanlar diyorum. Tamamen yani ilkel bir yaşam ama
dediğim gibi işte manavların, yörüklerin bizim de bir kültürümüz odur. Kendi ayaklarımızın üstünde her zaman duran bir insanlarız. Yani bugün şu olmadı eyvah demeyiz. Başka yönlerini de buluruz. Diyeceğim o ki bir 10 yıl sonra herhalde sosyal medya okullarında ders verilir yani. Herkes de yapsın. Bunu da buradan tavsiye ediyorum. Açın hesaplarınızı, yaptığınız peyniri gösterin, doğallığınızı gösterin. Biz de evimizde ekmeğimiz kendimizden, peynirimiz, sütümüz, yoğurtumuz. Yani bu merada durduğumuz sürece her şeyi kendimiz yapıyoruz. Doğadaki bitkilerden faydalanıyoruz. Doğanın zenginliği bize hükmediyor. Bakıyorum şöyle, kuş burnusunu veriyor, böğürtlemeni veriyor, alıcını veriyor, ağladığını veriyor. Her şeyini veriyor. Her mevsim güzellikler var doğamızda. O yüzden doğal yaşayalım, organik ürünler tüketelim. Köydeki insanlarımız da artık uyansınlar. Yani yapılmayacak hayatta bir şey yok. Bizler her şeyin hakkından geliriz. Herkes de gelebilir. Bu bir aşama diyebilirim ama ileride dediğim gibi sosyal medya hakkında belki dersler verilecek köylü. Yani köyde kalanlara, bizlere. Şöyle de bir şey var. Aile ortamımızda bizim baş karakter anamız. Yani anayla babadır. Çocuk ne öğrenirse anadan babadan öğrenir. Babam memur emeklisi olduğu için annem, ben, kardeşim çok dağda kalırdık 3 kişi. Annem yemek konusunda, kültür konusunda, saygı, sevgi konusunda da bizlere çok şey öğretti. Yani her zaman der, oğlum yere düştüğünde bile yerden kalkarken bir apaz toprakla kalk yani. Boşa kalkma der. Boşa iş yapma der. Yaptığın işin bir anlamı olsun der. Eskiler vermiş ya, yörüklerimiz. Sırtını ya bir dağa ya da bir ağa yaslayacaksın dermiş. Biz de sırtımızı hem dağa hem de anamıza yasladık. Bu bizim meşhur afyon katmerimiz. Bu haşhaşından oluyor. Afyon haşhaşı. Misafir geldiğinde hemen biz unu yoğurup bunu hallederiz. Evet. Bizim kültürümüzde misafirimize dağda giden çobanın torbasına, tarlada orak biçenin torbasına, oruç tutarız biz, 30 Ramazan bunu yaparız. Bu tok tutar. Haşhaşı bize özgü. Elimizde sürteriz.
Bizim olmazsa olmazımız katmer. Yapmayı tabii annemden öğrendim. Her şeyi anamdan. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Anadolu kadını ekmeğini yapmalı, hamurunu yoğurmalı, çamaşırını yıkamalı. Evveli makineler falan yoktu ki. Nereye? Biz taşın başına indim akşamacık çıkamıyorduk. Kendi işini kendi yapabilmeli, adamına muhtaç olmamalı. İneğini sağmalı, yemeğini yapmalı, hazır market şu bu ben bilmem hala da gitmem. Pazara gider. Market işini mesela tabii onu da alacaksın da evde pişen şekilde alacaksın. Hazır almayacaksın. Çocuklarını hazır alıştırmayacaksın. Bir savaş çıktı. Yemin ederim ot topla pişir yersin. Ama şimdi gençler ot toplamayı da bilmiyor. Yemin ederim 30 çeşit ot çeşidi sayarım sana. Yenebilecek. Bu dağlarda mesela biz kasabaya ineriz ot kazmaya. Tarlalardan ot kazmaya ineriz biz. Doğal otlardan. Öyle ekilme falan değil. Doğal ot. Onu getirip bükmesini yaparız. Katmerini yaparız ondan. Katmer bükmesini yaparız. Fırın bükmesi yaparız. Kavururuz, yumurtalı yaparız. Her hayvanın bir güzelliği var. Hepsini de sevebiliyorum. Ama bunlar bizim elimizde yetiştiği için ilk bunlarla tanıştık. Mesela bunlardan kopamayız. Bu dostlardan kopamayız. Onları da seviyorum mesela. Kanatlıları da çok seviyorum. Gördüm kanatlılar da çok. Hele o civcivler bak üçünü ayrı kapadım. Bir şey olmasın aman bunlara diye. Tamam onu da az daha verin. Böylece. Kızım. Ana o doymadı bu da acıcıyla. Ardını getirdim ben de. İnsan eşiyle bir soğan yese de mutlu olmalı, çay içse de mutlu olmalı. Kimisine dünyayı ver, mutlu yapamazsın. Yapacak bir şey yok. Dünyayı ver, ayağına ser, mutlu yapamazsın. En ufak incir çekirdeğini doldurmayacak şeyden kavga çıkarır kimisi. Öyle de insanlar var. Dağda insanlar nasıl oğlum? Dedikodu yok. Şu şunu almış, şu şunu giymiş derdi de yok. Şuraya tatile, buraya tatile gideceğim derdi de yok. Seninki her gün tatil. O yüzden mutlular. Şimdi gençler bir akım uğratmış, o gitti ben niye gitmeyen, o etli ben niye yetmiyorum. Bizlerde o düşünce yok mesela. Hiç yok, hiç de olmadı. Allah ben her zaman derim komşuma çok versin.
insanoğlu güvensin. Hayallerin peşinde koşsun. Her zaman dedim. Hayallerin peşinde koşmuyorsan, bir idealin yoksa yani bir şeyler yapmanın da anlamı yok. Diyor ki ya ben köyde yaşamak istiyorsunuz, gidin köyde yaşayın. Ölümlü dünyadasın. Annenin babanın yanında yaşamak istiyorsun, gidin ayrılmayın. Yani hayattaki zenginlik seni ömür boyu zengin etmeyecek. Elbet hepimizin sonu var. O yüzden aile içinde kalalım, kardeşçe kalalım, anne baba yanınızda olsun. Nerede yaşamak istiyorsanız gidin orada yaşayın, hayallerinizi gerçekleştirin. Yani sonra geriye dönülmüyor biliyorsun hayatımızda. Geriye dönüşümüz yok. Biz de eskiden şehir yerinde kaldık ama benim bir lafım vardır. Şehirde çalışıyorduk. Beynen, aklen bakıyordum iyi, şehir yeri güzel, insanlar var ama değil. Yürek kalp bizim hep dağlarda attı. Yüreğim hep kalk gidelim derdi. Her şeyi teptik biz zamanında. 3-4 yıl şehir hayatımız oldu, 5 yıl kadar. Dedim ki ölümlü dünyada ne anne baba hasreti çekerim, ne anne ve babaya da oğlan hasreti çektiririz dedik. Atladık, geri vurduk kendimizi dağlara. Yani biz önemli olan köylüler kalkınsın. Bizim tek çaba gayemiz o. Dağdakiler, köylüler bunlar bitmesin. Köyden şehirlere göç değil de bunu durdurmak için köydekilere destek versinler. Şehirden köye göç projesi vardı zamanında devletin. Şehirdeki insanı köye götürmek için proje veriyor da ya köydeki insanlara da kalsın diye bir proje var değil mi? Allah nasip büyük. Belki ileride bizlerin de farkına varırlar köydeki, kasabadaki insanların.